Kocamın 32. yaş doğum günü. Onun için birlikte yaş pasta yapacağız ve ilginç Japon masajı deneyimimizi anlatacağım. Cuma akşamı pastanın kekini yapmaya başladım. Kekin telde soğumasını bekledikten sonra katlarını kesmeye başlıyorum. Üst katında tel izi kaldı ama önemi yok. Çünkü krem şanti ile süsleyince bu görünmeyecek. İkinci katı. İkinci kattan sonra keki biraz yamuk kestiğimi fark ediyorum. Çevirip daha düzgün bir kesim yapmaya çalışıyorum. Kekleri temiz bir poşete koyup ağzını bağlıyorum. Bir gece böyle poşette bekleyecek. Üçüncü gün buzdolabında soğuttuğum kaba tartarak süt koyuyorum. Önce bardağın boş halini tarttım. Sonra sütün kendi ağırlığını tartıyorum. Soğuk kaba soğuk sütü döktüm. İki paket krem şanti kullanacağım. İkinci paketi döküyorum. Bu çırpma başlığını da buzdolabında soğuttum. Krem şantiye biraz daha lezzet katmak için bu İtalya kökenli yumuşak kremsi tatlı peyniri kullanacağım. İçinden bir sos çıktı. Bu espresso sosuymuş. Eğer hafif bir kahve tadı isterseniz bunu keke dökebilirsiniz diyor. Ben kahve aroması istemediğim için bunu kullanmayacağım. Peyniri krem şanti ile karıştırıyorum. Krem şantinin bir kısmını diğer kaseye koydum. Çünkü krem şanti kaplamasını iki aşamada yapacağım. İkisini de streçleyip soğuk kalması için buzdolabına koyuyorum. Şimdi ikinci gün yaptığım pasta muhallebesini çıkarıyorum. Bunu yaparken video çekmedim çünkü yaş pasta nasıl yapılırdan ziyade Zak için nasıl bir yaş pasta yaptığımı göstermek istiyorum. Muzların kararmaması için birkaç damla limon sıkabilirsiniz yazıyor. Ben çileğe de sıkmaya karar verdim. Şimdi en alt kattan başlıyoruz. Kekin üstünde biraz süt gezdiriyorum. Sonra muhallebiyi sürmeye başladım. Temkinli davranıp çok sürmemeye çalışıyorum. Malzemenin tam yetmesi lazım. İlk katını muzlu yapıyorum. İkinci kata aynı işlemi uyguluyorum. İkinci katı çilekli yapacağım. Artan çilekleri aralara sığdırıp hepsini diziyorum. Üçüncü katı muzlu yapıyorum. Son katı da koydum. Yine biraz süt döküyorum. Kenarlardan taşan muhallebeyi elimdeki hamur kartıyla yaymaya, düzleştirmeye çalışıyorum. Çok profesyonel. Zak bunu görünce
Hmm, diyor. Ben de ona espri yaptım, gülüyoruz. Muhallebiden çok az arttı. Bunu küçük bir kaba koyuyorum. Puding gibi sade yeriz. Krem şantinin ilk katını sürmeye başlıyorum. Bu şekilde buzdolabında soğumaya bırakacağım. 1 saat sonra ikinci katı sürmeye başlıyorum. Soğuduktan sonra kıvamı daha yoğun, daha pürüzsüz bir hale geldi. Tabağa döndürmekte zorlandığım için alttaki Amerikan servisi kaldıracağım. Böyle çok daha rahat oldu. Şimdi pastayı süslemek için kullanacağım çikolatayı eritiyorum. Böyle bir tavam var. Japonlar bu tavayı Japon omleti, tamagoyaki yaparken kullanıyor. Yumurtayı ince bir katman halinde dökerek pişirdikçe katlıyorlar ve rulo yapıyorlar. Bu tava sayesinde omlet dikdörtgen şeklinde pürüzsüz ve kat kat oluyor. Bu tavayı daha yeni aldık, o yüzden henüz yapmayı denemedim ama mutlaka Japon omleti yapmayı öğrenmek istiyorum. Bıçakla son kez biraz daha düzgün forma sokmaya çalışıyorum. Şimdi yağlı kağıt ile külah yapmaya çalışıyorum ve çikolatayı külahın içine döküyorum. Yavaş yavaş sıkarak döküyorum. Çikolata çok akışkan olmadı, akıp gitmiyor. Biraz koyu oldu. Kalan malzemeyle tekrar üstünden geçerek daha akmış bir görüntü vermeye çalışıyorum. Yanlışlıkla çikolata bulaşan yerleri temizliyorum. Şimdi damla çikolata kullanacağım. Damla çikolatayı önce chopstick ile yerleştirmeye çalıştım ama olmadı. Süsleme için cımbız gibi bir şeye ihtiyacım var ama yok, artık elimle dikkatli bir şekilde dizmeye çalışacağım. Çikolatalar elime değince bir süre sonra erimeye başlıyor. O yüzden ara ara elimi soğuk su ile yıkayıp kurutup geliyorum. Kenarları böyle oldu, fena değil. Pastayı yazı yazmak için bu kalemlerden aldım. 3 renk var. Zak pembeyi sevdiği için ve renkli olsun diye pembeyi seçiyorum. Kafamda hayal ediyorum, yazıyormuş gibi yapıyorum. Yavaş yavaş sıkarak yazmaya başladım. Yeter mi yetmez mi diye tereddüt edip çok az sıkarak başlıyorum. Sonra yettiğini görünce üstünden tekrar geçiyorum. Bu yazıda 32. yaşın şerefine demek istedim. Sonra süsleme için aldığım bu renkli toplarla kalbin içini dolduruyorum. O harfin içine de bir yıldız koyuyorum.
Pastanın son hali bu şekilde. Zak pastayı krem şanti kaplamasına kadar gördü ama diğer süslemeleri son halini görmedi. Gözünü kapatmasını, bakmamasını söylediğim için böyle bekliyor. Bakma. Bakma. Tamam, bakabilirsin. Beğendin mi? Evet, güzel. Şurası biraz kötü oldu çünkü Evet. biraz aşağıda. Sorun yok. Güzel. Çok güzel. Tamam, şimdi dilek tut. Mum pastanın üstüne erimeye başladığı için mumu üfledikten sonra dileğini tutuyor. Beğendin mi? Evet, güzel. Yazı beğendin mi? Biraz tuhaf ama güzel. Tuhaf mı? Cheers. Evet. Biraz tuhaf. Sadece alkol için söylemiyor yazıyor internette. Evet. Ama bu anlıyorum ama normal. Biraz tuhaf. Evet, normal değil. Masaj gibi. Tuhaf. Nasıl? Masaj gibi. Masaj nasıldı? Güzel. Güzel. Benim bıçak yapıyor. Sorun yok. Senin bıçak hangisi? Orada. Ama Evet. Sen yap. senin doğum günün. Bence çöp atıyor şimdi. Çünkü bitti. İstemiyoruz. Tamam, o senin çünkü 32 yazıyor. Sen 32 Bozuldu. değil mi? Bozuldu. Güzel. Evet, tam doğum günü pasta. Lezzet. Sana doğum günü pastası yapıyorum. Ne zaman anladın? Başlıyordu. Şu yapıyorum. Kek. O zaman. Evet. Markette alışveriş yapıyoruz. Bence o zaman anladın düşünüyorum. Değil. Zeyken en güzel. Evet. Ve çok hafif. Çikolata gibi değil. Evet. Şimdi masaj konusuna gelelim. Pasta sürprizinden önce masaja gittik. Ben bir hafta öncesinden Zak için evimize yakın bir masaj salonundan randevu aldım. Zak'a da akşam 8'de rezervasyonumuz var dedim ama nereye gideceğimizi bilmiyordu. Arabaya bindik gittik. Ben hemen anlamasın diye yolu tarif ettim. Sağdan git, sola dön, buraya park et vesaire. En son masaj bölümünün resepsiyonun önüne gelince sürprizin masaj olduğunu anladı. Aldığım masaj paketi 40 dakika vücut masajı artı aromaterapilerle 30 dakika el ve ayak masajıydı. Resepsiyonun önünde bekliyorduk. Randevu saatine 2-3 dakika kaldı. Resepsiyonda hala kimse yok. Sonra ben masaj odasına doğru gittim. Kapısı açıktı. Kapısı yoktu zaten. Kafamı uzattım baktım. İçeride bir tane bayan vardı. Bayanı görünce Zak gel diye seslendim. Şöyle bir göz ucuyla içeriye baktım. İçeride 2 ya da 3 tane masaj koltuğu vardı. Aralarında da perdeler vardı. Neyse Zak masaja başladı. Ben de kapının önündeki koltukta bekliyorum ve kapı yok, kapı açık. Telefonla vakit geçirmeye başladım. Sosyal medyada takıldım. Masaj salonu büyük bir otelin içindeydi. O katta farklı aktiviteler de vardı. Masa tenisi vardı hemen yan tarafta. Sonra kalabalık bir grup geldi. Orta yaştan insanlar da vardı, küçük çocuklar da vardı. Aileye benziyorlardı ama çok kalabalık. Belki 15-20 dakika boyunca orada oturdular ve sürekli gürültülü konuşuyorlardı. Kimse uyarmadı, uyaran kimse yoktu. Tabii ben de kendi kendime diyorum ki bu nasıl masaj salonu? Sessiz, sakin, rahatlatıcı bir ortam olması gerekirken şu gürültüye bak.
Yaklaşık 15-20 dakika sonra gittiler. Tekrardan sessiz bir ortam oluştu. Zak masajdan çıktı. Çıktığında sordum masaj nasıldı, beğendin mi, güzel miydi, kötü müydü dedim. Güzel, beğendim diyor bana. Ama Zak'ı tanıyan herkes o yüz ifadesinden onun çok memnun olmadığını anlar. Ben de anladım. Çünkü masajı çok seviyor. Ara sıra benden masaj istiyor. Ben masaj yapmayı sevmiyorum ama o seviyor diye 5 dakika 10 dakika yapıyorum. 5 dakikada 10 dakikada yoruluyorum. En fazla 10 dakika yapabiliyorum. Hadi dedim doğum günü için böyle daha uzun süren, daha rahatlayıcı, daha profesyonel bir masaj olsun. Beğendim, güzeldi, teşekkür ederim dedi ama ben tatmin olmadım çünkü söyleyiş tarzından ve yüz ifadesinden çok memnun olmadığını anlıyorum. Sonra arabaya doğru yürürken elini tutup kokladım. Hiç yağ kokusu, aromaterapi böyle güzel bir koku yok. Yağlarla masaj yapılmadı mı? Elin hiç kokmuyor dedim. Hayır, yapmadı dedi. Nasıl yapılmadı? Aldığım pakette aromaterapi ile 30 dakika el ve ayak masajı yazıyordu dedim. Bilmiyorum dedi. Tabii kendi satın almadığı için, ben aldığım için onun da çok bilgisi yok. Peki ayak masajı yapıldı mı dedim. Çorabın üstünden yapıldı dedi. Ne dedim. Ne? Aynen böyle. Ne dedim. Şaka mı yapıyorsun dedim. Hayır şaka değil gerçek dedi. Hatta üstüme de sert kuru bir havlu koydu. Masajı öyle yaptı. Kıyafetlerimi çıkarmadım dedi. Ama çok teşekkür ederim. Güzel bir sürprizdi dedi. Eve gelince internetten araştırdık. Meğersem Japon masajı böyle oluyormuş. Japonya'da bu normalmiş. Tabii ben nereden bileyim hiç aklımdan geçen bir şey olmadığı için randevu alırken kıyafetle mi yapıyorsunuz, kıyafetsiz mi diye sormak hiç aklımın ucundan geçmedi. Peki oda güzel kokuyor muydu dedim. Evet odada güzel koku vardı dedi. Sonra anladım ki hava temizleme makinesinin içine koymuşlar sadece aromaterapiyi de. Bize böyle bir kültür şoku oldu. Eğer Japonya'da veya yurt dışında masaj yaptırmak isterseniz detayları sorun. Pasta hafif ve lezzetli olduğu için o gün 2 büyük dilim yedik. Yarısını yedik, yarısı kaldı. Zak sevdiği arkadaşlarına da pastadan ikram etmek istediğini söyledi. Küçük küçük dilimledik, ertesi gün iş yerine götürdü.